Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2 şiş, 5 şiş görünümlü dikişsiz muhteşem bir patik modeli anlatacağım. Arkadaşıma hediye öreceğim arkadaşlar. 38-39 numara ayak için öreceğim. 39 giyiyor kendisi. Sizler de benimle kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem çok kolay, hem pratik, hem de çok şık. Böyle örüp satabilirsiniz. Örüp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Bir günde değil 2 günde örebilirsiniz arkadaşlar kolaylıkla. İp olarak patik ipi kullanacağım. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Bir de bize iki ucu açık şiş kullanacağım ama siz kapalı şiş de kullanabilirsiniz. Sonra kenar kısmından ilmek alacağız arkadaşlar. O yüzden bir tane de yardımcı şiş yanınızda bulunsun. İki şişle örülür ama o zaman zorlanırsınız arkadaşlar. Birkaç sıra zorlanabilirsiniz. Başka da bir de tığ lazım arkadaşlar. Tığ da sonra kenarını tığlamak için ya da ilmek çıkartırken zorlanırsanız tığla çıkartabilirsiniz. Evet, burun kısmından başlayacağız. Önce üst kısmını, sonra alt kısmını öreceğiz. Sırayla yapacağız inşallah. Hazırsanız şöyle kenara alayım ipimi. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 10 ilmek atarak başlayacağız arkadaşlar. Desenimiz de çok hoş, çok güzel. Hem de kolay bir model. Şöyle şişimize 10 tane ilmek atalım. Daha küçük yapmak isteyenler, 37-38 numara ayak için yapmak isteyenler yorum kısmına yazsınlar. Yardımcı olurum inşallah. Evet, bu şekilde. Şöyle 3, 6, 9, 10 tane ilmek atalım. Evet, 10 ilmeğimi attım arkadaşlar. Çeviriyorum. İlk kenar ilmeğimi düz ördüm. Burası modelimizin arka yüzü olduğu için ters örerek ilerliyorum. Artırma yapmayacağım bu sırada. Evet. Sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada kenar ilmeğinden sonra bir tane çapraz şekilde artırma yapıyorum. Şöyle çapraz şekilde, bakın bu şekilde gizli artırma yaptım. Ve düz örerek ilerliyorum. Ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Son bir ilmek kalana kadar düz örerek ilerliyorum. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Çapraz şekilde bir tane daha artırma yaptım. Son ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. Bakın artırdığım ilmeğimi de ters örüyorum. Arka yüzde artırma yok. Sadece ters örüyoruz ilmeklerimizi. Evet, ters örerek sıramı tamamlıyorum. Son kenar ilmeği de ters öreyim. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İkinci artırma sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Ve düz örerek ilerliyorum. Son bir ilmek kalana kadar. Her ön yüzde bu şekilde artırma yapacağız. Başta ve sonda. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Ve son kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Ve sırayla ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. Evet, ters ördüm son ilmeğimi de. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Üçüncü artırma sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilk ilmekten sonra çapraz şekilde bir artırma yaptım ve düz örerek ilerliyorum. Her ön yüzde ilk ilmekten sonra ve son ilmekten önce bir tane artırma yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. İlmek sayımız
37-38 numara ayak için, pardon, 37-38 için 26 ilmek olana kadar artırabilirsiniz. 38-39 numara ayak içinde 28 tane ilmek olana kadar artırın arkadaşlar. Ben 28 tane ilmek olana kadar bu şekilde örgüme devam edeceğim. Sonrasını size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ilmeklerim 28 tane olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 28. Evet, desenimize geçmeden önce arkadaşlar ön yüzden artık artırmalarımız bitti. Bir sıra bütün ilmeklerimizi düz örelim. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örerek ilerliyorum. Evet. Arka yüzden de ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Desenimizi yapacağız. 37, evet, 37-38 numara ayak için örenler arkadaşlar kenarda bir ilmekten sonra desene başlasınlar. Yani 26 ilmek olanlar arkadaşlar kenarda bir ilmekten sonra desene başlasınlar. Bizimki 28 ilmek olduğu için 2 ilmek örüyorum, sonra desene başlıyorum. Evet, 2 ilmekten sonra şöyle sıradaki 2 ilmeğin yerini değiştireceğim arkadaşlar. 2 ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Ortadaki ilmeği başa alacağım. Arkadan baştaki ilmeği sol işime geçirdim. Sağ işimi yavaşça çekip ortadan ilmeğimi alıyorum. Sol işime aktardım. Yani ortadaki ilmeği başa aldım. İkinci ilmeği başa aldım. Şimdi 1, 2, 3 ilmeği içine giriyorum. İlmek alıyorum. Doluyorum. Tekrar 3 ilmeğin içine girdim. İlmek aldım. Düz örerek ilmek alıyoruz. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sol işimden ilmeklerimi bıraktım. Yine sıradaki 2 ilmeğin, bakın 3 ilmeğe desen yapacağız. Ortadaki ilmeği önden başa alacağız. 2 ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Baştaki ilmeği arkadan sol işime geçirdim. Sağ işimi yavaşça çekip ortadan ilmeğimi alıp sol işime aktardım. Ve bu 3 ilmeği içine girip 3 ilmek çıkartacağım. Girdim, ilmek aldım. Doladım. Tekrar girdim. İlmek aldım. Evet, 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sol işimi ilmeklerini bıraktım. Yine evet, modeli tekrar göstereceğim. Şimdi karşında 2 ilmek var. Şöyle 2 ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Arkadan baştaki ilmeği sol işime geçirdim. Sağ işimi yavaşça çekip ortadan, bakın, ikinci ilmeği alıp sol işime aktardım. Sonra bu 3 ilmeğin içine girip ilmek alıyorum. Doladım. Tekrar girdim. İlmek aldım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Bu şekilde. Evet, desenimiz çok güzel. Şimdi böyle durduğuna bakmayın arkadaşlar. Yine ortadaki ilmeği başa alıyorum. Mutlaka başa alın, yoksa çirkin durur görüntüsü. Sonra bu 3 ilmeğin içine giriyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. Evet, bu şekilde ilerleyelim. Şöyle bir tane daha göstereyim. Evet. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son kenarda 2 ilmeğim kaldı. Onları da düz örüp sırayı tamamlıyorum. Desenlerim şöyle 3, 6, 7, 8 tane oldu. Şöyle çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Ters örüyorum. Sırayla bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. 3 sıra önden düz, arkadan ters öreceğiz. 4. sırada desen olacak diyelim. O şekilde.
Evet, desenden sonra birinci sıramızı örüyoruz. Ters örerek ilerliyoruz. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, ters örerek sırayı tamamladım, çevirdim. Desenden sonra ön yüzde ikinci sıradayız. Bu sırada da hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, bu şekilde düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım, çevirdim. Arka yüzde desenden sonra üçüncü sıradayız. Bu sırada da hiçbir işlem yok. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Ön yüzdeyim, desen sırası. Desenden sonra 3 sıra ördük. Dördüncü sırada desen. Zaten bakarsanız bilirsiniz arkadaşlar. Ya da şöyle desenin arkasından bakın, şöyle boşluk var gördüğünüz gibi. Ondan sonraki ters sıralarını sayarsınız. Bakın 1, 2, 3 sıra ters görüntüsü var. Demek ki artık ön yüzde desen yapacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Karşımda 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeği başa alacağım yine. İkisini örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip ortadan ilmeği alıyorum. Sol şişime aktardım. Ve bu 3 ilmeğin içine girip 3 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Yine sıradaki desen için ortadaki ilmeği başa alıyorum. Ve bu 3 ilmeğin içine girip 3 ilmek çıkartıyorum. Yine sıradaki desen için ortadaki ilmeğimi başa alıyorum ve 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Evet. Sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da düz örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, ne yapacağız? Desenimizi yaptık. 3 sıra. Arka yüzden ters, önden düz, arka yüzden ters. Sonra ön yüze gelince yine aynı şekilde desen yapacağız. Evet. Bu şekilde dediğim gibi 3 sıra örelim. Sonra 4. sıra yine desen olacak. Bilirsiniz. Videoyu geriye de alabilirsiniz arkadaşlar. Desenlerimiz arkadaşlar ne kadar olacak? Şöyle, bu desen yaptığımız boşluklu sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, bu desenlerimiz 7 tane olana kadar yapalım arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi desenlerim beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olana kadar yaptım. 7. desenimi ön yüzden kurdum. Arka yüzden de ters ördüm arkadaşlar. Ters örerek geldim. Yani desenden sonra bir sıra ördüm. Şimdi ilmeklerimiz 28 tane. 24 ilmeği öreceğiz. Evet. Ön yüzden 24 tane ilmeğimi örüyorum. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burada 13 ilmeğimi ördüm. Burada son 5 tanesi haroşa olacak. Haroşayı ters örenler son 5 taneyi ters örsünler. Evet. Burada ne yapacağım? 14 ve 15. ilmeği çapraz şekilde yer değiştiriyorum arkadaşlar ki şöyle şu şekilde yer değiştirelim ki burası böyle ayrık durmasın. Yer değiştirdikten sonra 14. ilmeğimi ördüm ve çevirdim. İpimi
kendime doğru ilk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 4 ilmek haroşamı örüyorum. Bundan sonra 4 ilmek örmüş oluyoruz. Evet, sayarsak da 3, 4, 5. 5 ilmeğim haroşa. Diğer ilmeklerim ters. Baştaki 5 ilmek haroşa. Bilek kısmına gelen yerde. Evet. Ters örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Dilerseniz bu 14 ilmeği farklı iki şiş kullanarak da örebilirsiniz arkadaşlar. Burada diğerleriyle karışmasın ya da rahat örebilmek adına. Evet, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Burada iki deseni devam ettireceğim arkadaşlar. O yüzden yine ortadaki ilmeğimi başa alıyorum ve 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Diğer desenimi de yapıyorum. Üç ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Evet. Burada desenden sonra bir tane düz ilmeğim var. Gördüğünüz gibi. Sonra diğerleri haroşa. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, ben diğer şişi kullanacağım. Size daha iyi anlatabilmek adına. Şöyle yardımcı şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmeğimiz haroşa. Arka yüzden bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer 9 ilmek ters. Desenin arka yüzünde ters örüyorum. Son kenar ilmeğimi de ters örüp sırayı tamamladım. Çevirdim ön yüzde. Şöyle. Evet, desenime devam ediyorum arkadaşlar. Ön yüzde bu sırada hiçbir işlem yok. Düz örerek ilerliyorum. Haroşalarımı da düz ördüğüm için ön yüzde sadece düz örüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde baştaki 5 ilmek haroşa, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer 4 ilmeği de haroşa örüyorum. Evet. Sonra kalan 9 ilmeği ters örüyorum. Desenimize devam ediyoruz. 2 tane desene devam ediyoruz. Şöyle son kenar ilmeği de ters öreyim. Desenimize bu sırada kuracağız arkadaşlar. 2 desen devam edecek. Hatta şöyle beraber bir tanesini kuralım. Evet, 2 ilmeğim kenar. Bakın 2 tane düz ördükten sonra yine ortadaki ilmeği başa alıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Diğer deseninde ortadaki ilmeğini başa alıyorum ve 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Evet, sonra ön yüzde olduğum için haroşalarımı da düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, dediğim gibi 2 desenimiz devam edecek. Sağ tarafında 2 ilmeğim var. Sol tarafında bir tane düz ilmeğim var. 5 ilmek haroşa kenar kısmı için. Bu şekilde devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz arkadaşlar? Ben bu haroşalarım bakın 3 sıra olmuş. Haroşalarım 20 sıra olana kadar öreceğim. Eğer ki siz 37-38 numara ayak için örüyorsanız 18 sıra olana kadar örün. Evet, ben 20'ye tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Buradaki haroşa sıralarım 20 sıra olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. 20 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Desenlerini de yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi kesim yapıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm.
ilmeğimi sol şişime aktarıyorum, ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım, ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum, ikisini bir örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şöyle burada ipimi kesiyorum. Son ilmeğin içinden ipime geçirdim. Evet, burayı yaptığımız gibi aynı şekilde burayı da yapacağız. Aynı boyutta olana kadar. Şöyle ipimi aldım. Evet, ipimi aldım. Şöyle buradaki ilmeğe geçirip bağlıyorum. Şöyle bağlayayım. Sonra arka tarafa saklarız fazlasını. Evet. Haroşa olacak 5 ilmeğimiz. 1 2 3 4 5 ilmek. Haroşadan sonra yine düzleri de haroşa haroşa düzleri de haroşa gibi ördüğüm için düz örerek sıramı tamamlıyorum. Evet. Bu şekilde. Çevirdim. Arka yüzden ters örerek ilerliyorum. Son 5 ilmek kalana kadar. Evet. 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi ters ördüm. Kalan 5 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Desen yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşalarımı örüyorum. 4 5 ilmekten sonra bir tane düzüm var. Düz ördüm. Desen yapıyorum yine. 2 ilmeği örmeden aldım. Baştakini arkaya, ortadakini öne alıyorum. Ve üçün içinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 ve 3. Diğer 3 ilmeğimin de ikisini sağ şişime aldım. İlmeklerin yerini değiştirdim. Ve 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamlıyorum. Evet. Yine ortada 2 desenimiz var. Arka yüzden ters örerek ilerliyorum. Son 5 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlayacağız. Evet, 5 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar. Bakın desenimiz devam ediyor. Yine buranın boyutu da aynı olana kadar, ne kadar ördüyseniz arkadaşlar siz bu tarafı, bunu da aynı boyutta örelim. Sonra yine sonrasını göstereceğim. Evet, bu tarafta tamamladım. 20 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi yine ilmeklerimi keseceğim. Şöyle ilk ilmeğin yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şimdi bu yan kısımlardan ilmek çıkartacağız. Şöyle bakın, son ilmeğimi şişimde duruyor. Şimdi yan tarafa bakın, şöyle şu şekilde giriyorum. İlmek alıyorum. Tığ yardımıyla da alabilirsiniz. Sıradaki bakın yan taraf 2 tel alacak şekilde girdim. İlmek aldım. Sıradaki yuvaya bakın. Her sıradan bu şekilde ilmek alıyoruz. Şöyle yan tarafına bakınca belli oluyor. Giriyorum, ilmek alıyorum. Bir alt sıraya bakın. Bu şekilde 2 tele alacak şekilde ilmek alıyorum.
Böyle. Evet, her sıradan ilmek almış oluyoruz. Evet, ilmek alarak devam edelim. Şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Buradan da beraber alırız. Evet, buraya kadar ilmek alarak geldim. 35 tane ilmek çıkardım. Şöyle yine ilmek almaya devam ediyorum. 36 sayayım. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Şöyle uç kısma geldim. 46, burada zor olabilir. Şöyle yine iki tel olacak şekilde. 47, 48, 49, 50. Tam ortaya geldim sanırım. Burada diğer şişimi alacağım arkadaşlar. Böyle örmesi zor olur. Hem de alması da zor olur. Şöyle diğer şişime yine ilmek alarak devam ediyorum. Şişle alamıyorsanız tığla alabilirsiniz ilmekleri. Şöyle her sıradan almaya çalışıyorum. Yanlış olmasın. 2 tane öreceğiz. O yüzden ikisinde aynı sayıda ilmekleri olması lazım. Evet. Evet, bu şekilde ilmek alarak buraya kadar gelelim. Evet, ilmeklerimi alarak devam ettim. Son olarak da şöyle şuradan ilmek alıyorum ki diğer tarafla aynı şekilde olsun. Şişime aktardım. Toplamda 98 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Evet, dediğim gibi 98 tane ilmeğim oldu. Şimdi çeviriyorum. Diğer yardımcı şişimi alıyorum arkadaşlar. Haroşa öreceğim. İlk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. Haroşa örüyorum. Şöyle. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yapmayacağız. 4 sıra haroşa olacak şekilde bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Evet, haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Şöyle çeviriyorum. Bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Bu şekilde haroşa öreceğiz. Artırma, dediğim gibi artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Haroşa sıraları 4 sıra olana kadar örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 1 2 3 4 sıra haroşa olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ortada 8 ilmek kalacak şekilde sağ tarafta 45 ilmek, sol tarafta 45 ilmek ayıracağım. Sizinki farklı sayılardaysa sadece ortada 8 ilmek kalacak şekilde ayarlayın arkadaşlar. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 45 ilmek ile 46. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Sizin koymanıza gerek yok. Örerken de sayarsınız. Ben daha iyi anlatabilmek adına işaretleyici koyacağım. Şöyle sol taraftan da 45 ilmek sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42,
45. 45 ve 46. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Şöyle sayalım, ortada kaç ilmeğimiz kalmış? 3, 6, 7, 8. Evet, 3, 6, 7, 8 ilmek doğru saymışız. Evet, şimdi 45 ilmeğimizi örelim arkadaşlar. Haroşa yine ya da düz örerek ilerleyin, haroşayı ters örenler. 45 ilmeğimi öreceğim. Sonrasını size göstereceğim. Evet, 45 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle burada bu ilmeklerimi sol şişime aktarayım arkadaşlar. Daha kolay anlatabilmek adına. Şöyle 45 ilmekten sonra ortadaki 8 ilmeğimi örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle burun kısmında güzel bir oyuntu olsun istiyorum. O yüzden burada şöyle işaretleyicimi çıkartıyorum artık. Bir ilmek daha örüyorum bakın. Diğer taraftan bir ilmek daha ördüm. Çevirdim. Yani 9 ilmek ördüm, çevirdim. İpimi arkaya aldım. Şimdi yine örerek ilerliyorum bakın. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Bunu unuttum. Kusura bakmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmekten sonra buradan bir ilmek daha örüyorum. Bakın 9 ve 10. Çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu 1, 2. Taban kısmında ilmeklerin kaç tane olmasını istiyorsanız o kadar böyle yanlardan örerek artırabilirsiniz. Evet, 2. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10'uncuyu ördüm. Yan taraftan 11.'yi de örüyorum. 11.'yi ördüm, çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğim bakın 2 şişe düştüm, dikkat ederseniz. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek daha ördüm, 12 ve çevirdim. Evet, tabanının 12, yani ayağınız taraklı değilse arkadaşlar bu 12 ilmek üzerine devam edebilirsiniz. Ama ayağınız taraklıysa 14 ilmeğe çıkartalım. Evet, 12 ilmek örmek isteyenler bu şekilde burada beni beklesinler. Ben 14'e çıkartacağım, o yüzden devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve yine sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan taraftan bir ilmek daha ördüm, 13 ve çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan bir ilmek daha ördüm, 14 ve çeviriyorum. Evet, ortada 14 ilmek olacak şekilde ayarladık. Bakın biraz da alt kısmını örmüş olduk. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu 1, 2. Yeterli arkadaşlar. 14 ilmeğimiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ilmek. İkisini bir örüyorum. Artık yan taraftan eksiltme yapıyoruz. Bakın. İkisini bir ördüm ve çeviriyorum. İpimi kendime doğru ilmeğimi, pardon, çok özür dilerim.
ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpim arkada. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ilmeği ikisini bir örüyorum. 14 ve 15. ilmeği ikisini bir ördüm. Ve çevirdim. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu 1. Tabanda bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın 14 ve 15. ilmek ayrık duruyor. Oradan da anlarsınız. Saymanıza gerek yok. 14 ve 15. ilmeği ikisini bir ördüm. Çeviriyorum. İpim mutlaka arkada olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Yan taraftaki ilmekler bitene kadar arkadaşlar. Böyle öreceğiz. Evet. Bakın 14 ve 15. ilmeğim ayrık duruyor. Oradan anlıyorum. 14 ve 15. ilmeği ikisini bir örüyorum ve çevirdim. İpim arkada, yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Girişte ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Çıkışta 14 ve 15. ilmeğimizi ikisini bir örüyoruz. İpimiz de hep arkada olacak bir üst sıraya geçişte. Evet, 14 ve 15. ilmek. İkisini bir ördüm. Ve çeviriyorum. Yine ilk ilmeğimi ipimi arkada örmeden aldım. ...14 ve 15. ilmek ikisini bir örüyorum ve çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım ve yine örgüme devam ediyorum. Evet, bakın taban kısmı biraz ördük, şöyle burun kısmı oluştu. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel olacak. Evet, ne yapacağız? Bu şekilde, aynı bu şekilde gösterdiğim gibi devam edeceğiz. Bu sağ tarafta da ilmeğimiz kalmayacak, sol tarafta da ilmeğimiz kalmayacak şekilde örelim. Yan tarafları ekleyerekten sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi sağ tarafta ve sol tarafta ilmeklerim bitti. Sadece ortada 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu sıranın sonunda arkadaşlar yan tarafta ilmeğim yok. Bu yan taraftaki, bakın biz hemen birinci sıraya girip sağ şişimle ilmek alıyorum. Bu şekilde ilmeğimi aldım ve çevirdim. Evet, ilk ilmeğimi ipim arkada örmeden sağ şişimi alıyorum. Burada bir artırma olmuş oldu. O yüzden bunu dengelemek için sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Haroşa olarak örüyorum. Ve haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, sıranın sonunda arka yüzde olduğumuz için arka yüzde ilmek alırsak çirkin görüntü olur arkadaşlar. Şöyle alamayacağız. O yüzden çeviriyorum. Bu yan taraftan şöyle şuradan girip, bakın tığ yardımıyla gireceğim. Tığ yardımıyla girdim. İlmek aldım. İlk ilmeğimi yine sağ şişimde örmeden almış oldum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 14. ilmeğimi ördüm. Yan tarafa girdim. İlmek aldım. Çevirdim.
İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Yan taraftan ilmek çıkardıktan sonra 2 ilmeğin ikisini bir örüyoruz ve yolumuza devam ediyoruz haroşa örerek. Evet, 14. ilmeğimi ördüm. Yan tarafta bir sonraki sıraya giriyorum. İlmek alıyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum dengelenmesi için. İlmeklerim. Evet. 3 sayalım yine de 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmeğimi ördüm. Şöyle 15. ilmeği bakın yan taraftan 2 tele girip çıkartıyorum ve çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum ve yoluma devam ediyorum. Evet, topuk arkasında bu şekilde öreceğiz. Evet, 14. ilmeği ördüm. Yan tarafa bir sonraki sıraya bakın 2 tane alacak şekilde giriyorum. İlmek alıyorum. Ama bunu ön taraftan alacaktım, özür dilerim. Şöyle ön taraftan alıyoruz. Evet, tığ yardımıyla aldım. Sağ şimdi sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi yan tarafta hiç ilmeğim kalmadı. Ortada sadece 14 tane ilmeğim var. Şöyle sıranın sonuna geldim. Şöyle yan tarafa girip ilmek alıyorum. Bu şekilde bakın yan tarafa 2 tele batacak şekilde giriyorum. İlmek alıyorum. 15 tane ilmeğim oldu. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Haroşa olarak örüyorum. Burada ilmek sayım yine 14 oldu arkadaşlar. Ben burada 2 tane daha eksiltme yapacağım. Çünkü 14 ilmek topuk arkası için fazla arkadaşlar. Evet, şöyle yine sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Arada 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, bu şekilde. Sonra yine kalan 3 ilmeğimi de ördüm. Yan taraftan ilmek çıkartacağım ama tersinde olduğum için çirkin görüntü olur ön yüzden. O yüzden çevirip ön yüzden ilmek alıyorum. Şöyle tığ yardımıyla alacağım. Tığ yardımıyla sıradaki yuvaya bakın 2 tele girecek şekilde ilmek aldım. İlmeğimi genişlettim. Bunu hiç örmeden sağ şişimde duruyor. Ve burada da bir tane fazla olmuş oldu ilmeklerim. Yani 13 oldu bakın. 3, 6, 9, 12, 13 tane ilmeğim oldu. Tekrar 12'ye düşsün diye sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, şöyle 12 ilmeğimi ördüm. Sıradaki yuvaya 2 tele girecek şekilde girdim. İlmek aldım. Çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Dengelensin diye sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, 12 tane ilmeğimi ördüm. Burada arka yüzdeyiz. O yüzden burada ilmek almıyoruz arkadaşlar. Çevirip ön yüzde ilmek alacağım. Şöyle tığ yardımıyla alacağım. Sıradaki sağ taraftaki yuvaya giriyorum. 2 tele girecek şekilde ilmek alıyorum. İlmeğimi genişlettim. Bunu direkt sağ şişime alıyorum.
Ve dengelensin diye sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Kenardan ilmek aldıktan sonra 2 ilmeğin ikisini bir örüyoruz ki ilmekte artış olmasın. Evet. 12. ilmeğimi ördüm. Yan tarafa girip ilmek alıyorum. Ve çeviriyorum. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, arkası, topuk arkası da bu şekilde örülecek. On ikinci ilmeğimi ördüm. Yan tarafta bir sonraki sıraya girip ilmek alıyorum. Ama burası arka sırası olduğu için arkadaşlar ön yüzden alacağım. Ön yüzden alalım ki çirkin görüntü olmasın. Şöyle ipimi, ilmeğimi sağ şişime aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Burada desen kısmı gelince isterseniz önden düz arkadan ters de örebilirsiniz. Haroşa kısımları haroşa. Bu desen kısmına gelince önden düz arkadan ters de örebilirsiniz. Sonra üst sırada bakın düz kısım bitince haroşa örebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz topuk arkasını ya da hepsini haroşada örebilirsiniz. Size kalmış. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki yukarıya buraya gelene kadar örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi topuk arkasına tamamladım. Sadece ortada 12 ilmeğim kaldı. Şöyle yine de sayayım: 3, 6, 9, 12. Burada sonuncuyu eksiltmemişim. Burada kesiyoruz arkadaşlar. Tamamen ilmeklerimizi keseceğiz. Şimdi ilk 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım burada. Üçünü bir örüyorum. Çünkü eksiltme yapmamışım. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Evet, tamamen ilmeklerimizi keselim. Evet, şöyle bitti. Son ilmeğim kalsın. Etrafını tığlayacağız arkadaşlar. Ayağınıza geçirin arkadaşlar. Ayağınıza geçirin. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kenarına oya da yapabilirsiniz. Ben yapacağım arkadaşlar. Şöyle tığımı aldım. Geniş oluyorsa bu ağız kısmı, dilerseniz daraltabilirsiniz. Biraz daha sıkı yaparsınız. Hemen buraya başına dolamadan batıyorum. Şöyle göstereyim. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum. Bir sıra atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bakın bu şekilde sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sıra atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sıra atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sıra atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Evet, böyle yapacağım arkadaşlar etrafını. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim, bakın. Bu şekilde oldu. Evet. Şimdi ne yapacağım? Burada ilk başladığım yere sık iğne yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Buradan ipime, ilmeğimi içeri çekeceğim arkadaşlar. Bakın, dışarıdan içeri çekeceğim. Buradan da bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle içeriden biraz yürütüyorum ipimin fazlasını. Şöyle dilerseniz burada bir zincir çekebilirsiniz ki tekrar çıkmasın. Şöyle.
Evet, biraz daha yürütüp fazlasını keselim. Evet, tamamdır. 38-39 numara ayağı rahatlıkla olur arkadaşlar. Ben mankenin ayağına geçireyim. Evet, mankenimin ayağına giydirdim. Gördüğünüz gibi 5 şiş görünümünde muhteşem hem de kolay, çok hoş, çok güzel bir patiğimiz oldu. Böyle. Mankenim 36 numara arkadaşlar. O yüzden biraz büyük olabilir. Gördüğünüz gibi. Esmiyor zaten örgüler, biliyorsunuz. Çok hoş, çok güzel. Böyle. İnşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Nokta bile koysanız benim için yeterli arkadaşlar. Videolarımın daha çok kişiye ulaşmasına vesile olmuş olursunuz. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Şimdi örmek istemiyorum, İleride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.